Merhaba değerli izleyiciler. Ömer Can Atalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Tabii bugün çok kıymetli bir hocamız var. Profesör Doktor Şadi Evren Şeker, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı aynı zamanda. Ve Türkiye'de benim yapay zeka konuşabileceğim en önemli isimlerden birisi. Yani en önde gelen isimlerden birisi. Bu yüzden kendisini davet ettim. O da bu mesai yoğunluğu içerisinde sağ olsun kırmadılar. Bu yayına iştirak ettiler. Tabii konuşacağımız konu son yıllarda bütün dünyayı çalkalandıran, hatta böyle teknoloji savaşları mı geliyor dedirten bir noktada. İşte ABD, ardından Çin, şimdi Avrupa Birliği işte bir bütçe oluşturalım, biz de girelim bu yarışa vesaire dediği ve çok kısa yıllar içerisinde de bambaşka bir dünyaya uyanma ihtimalimiz olan bir teknoloji. Yapay zeka devrimi de denilen bir teknoloji. Bunu konuşacağız. Bazı detaylarıyla ele almaya çalışacağız. Tabii süremiz sebebiyle çok uzun uzadıya belki konuşamayacağız ama hocamızdan olabildiğince istifade etmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz diyerek başlayayım. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz nazik davetiniz için. Ben Umarım teşekkür güzel ederim bir hocam. program olur. Tabii çok trend konular yapay zeka ve çok genişledi, her alana da girmeye başladı. O yüzden sorularınız da çok kıymetli. Yani internette yapay zeka ile ilgili çok fazla kaynak var, çok Evet, fazla video çekiliyor ama sizin farkınız burada ortaya çıkacak. Çok özel sorular olduğundan eminim. O yüzden de var. heyecanla bekliyorum. Tabii YouTube'a çekiyoruz. Başlarken arkadaşlar hatırlatalım, abone olmayı ve takip etmeyi unutmasınlar. Hocam cansınız. Evet, Çok umarım teşekkürler. güzel bir program olur. Buyurun. Hocam yapay zeka ile ilgili sizin yanlış hatırlamıyorsam 97'de bir makaleniz var. Bir teziniz yapay zeka üzerine. Yani Türkiye'de hakikaten bu işi hem akademik tarafıyla hem de bildiğim kadarıyla şirketlerle de çeşitli işte istişareleriniz oluyor, çeşitli projeleriniz oluyor. İşte farklı kurum ve kuruluşlarla da. Yani siz işin aslında hem sahasındasınız hem akademik tarafındasınız. Dolayısıyla size hem pratik sorular hem teorik sorular hem de hatta spekülatif sorular da sorabileceğimi düşünüyorum. Tabii çok fazla böyle uçmadan kaçmadan belki ama son olarak bir de 3 tane de izleyici sorusu alacağım. Tamam. Hatta bu 3 izleyici sorusundan bir tanesi Gemini ve ChatGPT'nin ikisinin de ortak olarak merak ettiği bir soru olacak. Kadro halinde çalıştınız Evet. yani. Peki, hadi bakalım. Şimdi hocam şöyle başlayayım. Yapay zeka çalışmalarına baktığımızda daha önce de benzer girişimlerin olduğunu dönem dönem görüyoruz ve bir de yapay zeka kışları dediğimiz böyle bir hayal kırıklığıyla geçen dönemler oldu. Fakat son 2-3 yılda tekrar bir patlama noktasına geldi. Şimdi bu patlama noktası tekrar bir yapay zeka kışı diyeceğimiz bir noktada duraklama yaşar mı, yoksa artık bunun önü alınamaz? Yani böyle freni patlamış bir kamyon gibi artık gidiyor noktasında mıyız? Nasıl öngörüyorsunuz? Bu şöyle, business cycle dediğimiz iş döngüleri var ve bu iş döngüleri belli periyotlarda oluyor. Yani büyük atılımları belli periyotlarda beklemek lazım. Zaten her gün büyük bir atılım beklersek, yani öyle bir şey Hı olursa hı. sektör diye bir şey kalmaz, insanlık diye bir şey kalmaz. Bunlar belli birikimlerle birlikte atlama noktalarıdır. Yapay zekada da bunlar yaşandı. İlk başlarda çok daha seyrek yaşanıyordu. İşte 30 yıllık kışlar yaşanıyordu mesela Evet. diyelim. Bunlar kısaldı kısaldı. Şimdi neredeyse her yıl bir şeyler yaşıyoruz. Ama insanlığın tamamını topyekün etkileyen büyük atlamalar, büyük yenilikler, bunları belki gene 3-5 yıllık periyotlarda görmeye devam edeceğiz. Daha bizi etkileyenler başlayacak. Yani mesela diyelim tarımla uğraşıyorsunuz. Tarımda bir tarlayı ekip biçen, gübreleyen, ilaçlayan her neyse onu yapan yapay zeka atılımlarını o alan özelinde Robotik belki teknolojiyle birlikte. robotik teknolojide göreceğiz. Şimdi şu anda beklenen bir sonraki impact, bir sonraki etki daha çok hayatımıza bunların girmesiyle ilgili. Bir yere kadar geldi yapay zeka gelişimleri ve orada durdu. Hı hı. Bu kasıtlı olarak durdu, durduruldu da diyebiliriz. Çünkü yapay zekanın bizim fiziksel alanımıza, mahrem alanımıza girmesini biz çok istemiyoruz. Evet. Yani mesela tıp örneğini verelim. Tıpta çok iyi teşhis koyuyor yapay zeka. İşte şu anda MR görüntüsünü veriyorsunuz. Doktordan, tıp doktor, uzman doktordan daha iyi teşhis edebildiği noktalar var. Yarıştığı noktalar var. Veya işte bir göğüs röntgenini koyuyorsunuz. Onunla ilgili teşhisler veriyor. Ama tedavide bakın çok uygulama yok. Hı hı. Yani oraya kadar geldi. Tedaviye daha henüz girmiyoruz. Çünkü neden? Bedenime robotların girmesi, onun müdahale etmesine ben çok sıcak değilim. Veya humanoid robotlar üretileli çok uzun süre oluyor. İşte humanoid robotlar etrafta dolaşmıyor. Halbuki bunun fabrikasını kurmak çok basit bir şey. Hocam korkutucu değil mi ya? E Yani işte o bize hep Hollywood'la o pompalanan bir işte Matrix gerçeği, bir Terminator gerçeği falan böyle gözümüzün önüne geldikçe biraz ürkütücü de geliyor. Hatta geçen gün daha sizinle konuştuktan sonra bir video düştü, Twitter'da gördüm. Bir robot fabrikada işte o humanoid robotlardan birisi de olabilir belki. Kendi kendine aslında kapalıyken çıldırmaya başlıyor ve ardından bunu iptal ediyor. Tabii bu spekülatif bir görüntü mü evet. vesaire mi tam olarak bilmiyoruz ama hakikaten
Böyle riskler de barındırabileceğine dair insanoğlunda doğal olarak bir korku oluşuyor. Bu açıdan nasıl düşünüyorsunuz? Şunu görmek lazım. Kasıtlı olarak bir korku pompalanıyor. Yani bunu etrafınızda gözlemleyebilirsiniz. Birazcık dışarı çıkıp objektif olarak bakın yapılan filmlere, dizilere ve şunu çok net görürsünüz ki bundan korkulması için, bu teknolojilerden korkulması için ciddi bir emek sarf ediliyor. İnsanların da ilgisini çekiyor biraz ama sinema, edebiyat bunlarla dolu. Yani hep böyle bir kontrolden çıkan robot, hep bir insanlığın sonunu getiren bir robot vesaire, bunlar çok var edebiyatta ve bunun kasıtlı yapıldığını görmek çok mümkün dışarıdan baktığınızda. Bu tabii birazcık kontrol, yani orada bir güç savaşı da var. Yani ilk başta bilgisayarlar için de aynısı söyleniyordu değil mi? Hayatımıza bilgisayarlar girecek. Televizyonlar için. Televizyonlar işte böyle şeytan icadı bilmem ne, cep telefonu için benzer şeyler. Bunlar hep olur. Bu teknolojiyi kim yönetecekse onu kullanacakları da yönetmek ister. Sosyal anlamda da yönetmek ister. Ama ilk konuya dönecek olursak yani o hayatımıza girmeyle ilgili bir bariyer var. Ve o bariyer işte dediğiniz gibi korkularla yönetiliyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde politika, ekonomi burada karar verici oluyor. Çünkü ekonomik olarak da dünyanın değişmesi söz konusu o noktadan sonra. Veya teknolojik olarak kim bunun sahibi olacak? Değil mi? Bir teknofeodalite var, yani birilerinin teknolojinin sahibi olması ve oradan dünyayı yönetmesi gibi bir durumda söz konusu. Ve bütün bunlar tartışıldığında bir yere kadar geldik ve orada bir bariyerle karşılaştık. Bu bir gecede geçilebilecek bir bariyer bakın. Yani bir gün kalktığımızda etrafımızda humanoid robotların dolaştığını görebiliriz. Bunu çok engelleyen bir şey yok. Ama biz burada bir bariyer koyduk. Ve o koyduğumuz bariyer bir günde geçilebilecek bir bariyer ve bizi bir yere kadar getirip durduran bir bariyer. Şu anda mesela kış dediğiniz için, yapay zeka kışı, bu anlamda bir kış var. Yani oraya girememesiyle. Ama bilinçli bir oluşturulan bir kış. Ama hep kışlar öyle. Yani daha önceki kışlara da baktığınızda. Onlar da mı bilinçli? Tabii mesela daha önce ilk en uzun yaşanan kışa baktığınızda işte yapay sinir ağları ile ilgili 70'lerde çok ciddi çalışmalar var. Bunlar niye girmedi hayatımıza? Çünkü onunla ilgili altyapı, donanım altyapısı, onunla ilgili veri, hazır verinin hazırlanması, bunlarda hep eksikler vardı. Bunlar tamamlandı. Orası belli bir seviyeye geldi. Sonra işte büyük veri patlamasını yaşadık vesaire. Dolayısıyla bunlar hep yaşanır. Bunlar hep periyotlarla yaşanır. Böyle büyük, geneli etkileyen periyotları 3-5 yıllık zaman dilimlerinde düşünebilirsiniz. Yıllık olmazlar. Yıllık minör, daha ufak impactleri, etkileri görürsünüz. Ama sektörel bazda çok büyük etkiler görmeye başlayacağız. Yani bundan sonraki bekleyeceğiniz şey, bir sektör seçin kendinize. Mesela bankacılık, mesela tarım, mesela balıkçılık, mesela turizm. Değmeyeceği yer yok. Evet, her alanda ve orada bu şeyleri ayrı ayrı artık konuşmamız lazım. Yani biz pazarlama sektörüyle ilgili bir iş yapacağız. Artık pazarlama işini tamamen robotlara, robot dediğim yazılımlar yani, yazılımlara devredebiliyor muyuz? Cevabı evet, devredebiliyoruz. Orada neler göreceğiz? Yani oradaki yeni göreceğimiz şeyler neler? Bunları konuşmamız lazım artık. Evet. Hocam o zaman bu şuraya getiriyor. Benim gerçi sıradaki sorum farklıydı ama ilişkili olduğu için atlamak istemiyorum. O zaman mesleklerin yok olmasıyla ilgili tartışmaya da tabii doğal olarak geliyoruz. Ve hangi meslekler yok olacak, hangi meslekler yeni meslekler çıkacak, hangi meslekler revaçta olacak. Şimdi mesela burada da bir karmaşa oluşuyor ve insanların korku sebeplerinden birisi de bu esasen. Yani kimisi diyor ki artık beyaz yakalı işler kalmayacak. Bu yüzden biraz daha şeye tekrar yönelin. O eski mavi yaka tarzı, beyaz zanaat gerektiren, el işçiliği gerektiren işlere yönelin diyen teorisyenler var. Kimisi her taraf artık şey yapacak. İnsanoğlu çok anlamlı işlere yönelecek gibi noktada olanlar var. Şimdi burayla ilgili görüşünüz nedir? Benim görüşüm, günün sonunda bütün meslekler bitecek. Yani bugün meslek diye bildiğimiz her şeyin yok olacağını söyleyebilirim. Bunu iki aşamalı düşünmek lazım. Bir geçiş aşaması, yani oraya kadar gidene kadar olan bir süreç var. Bir de o günden sonra, buna böyle bir zero day diyelim. Yani o tamamen makinalara geçildiği bir gün gibi düşünelim. O günden sonrası var. Şimdi yani yeni mesela Bill Gates'in açıklaması var. Hepimizi şaşırttı. İşte yazılım bitmeyecek falan diye bir açıklama yaptı. Evet. Herkes yazılım bitecek derken, yani çünkü o tarafta çok ciddi bir yatırım yapılıyordu ve görüyoruz, yani hepimiz bunu fark ediyoruz ki ben mesela tek başıma 20 kişilik bir ekibin yapacağı bir yazılım projesini büyük ölçekte deneyimledim. Yani oturdum teker teker o projenin modüllerini yapay zekaya yazdırıp entegre edip falan. Hammaliye kısmını en azından. Hammaliye kısmını yapılabildiğini bizzat şahidim yani şu anda mesela. Ama bir kişi gene gerekiyor bakın. Hiç gerekmemesi durumu nasıl olur falan. Onlar ayrı tartışma. Ama oraya doğru gittiğini görüyoruz. Şimdi bir teori der ki işte her meslek bitecek, en son yapay zeka mesleği bitecek. Dolayısıyla en sona kalan meslek, çünkü hepsini dönüştürmesi gereken bir meslek. Değişik teoriler söyleniyor işte, veya diyor ki kimse kafasını bir makinenin içine sokmak istemiyor, berberlik kalacak. Böyle daha zanaatkar, el işi işlerin kalacağına dair söylentiler var. Ama
Bugün bildiğimiz bütün mesleklerin yapay zeka, teknoloji, robotik ne derseniz o başta ona dönüşeceğini öngörebiliyoruz. Çok büyük ihtimalle de dönüşecek. Bir tarih verebiliyor muyuz hocam? Yani gerçi çok spekülatif olur biliyorum ama sanki her şey daha da hızlanmaya ve daha da kısa zaman aralıklarında büyük değişimler yaşamaya başladık gibi hissettiğim için bilmiyorum yani 5 yıl bile deseniz şu an şaşırmam yani. Şöyle ben 30 ile 50 yıl arası öngörüyorum. Çünkü orada bir paradigma değişimi de yaşanması gerekiyor. Yani şu anki insanların bunu idrak etmesi, o dünyaya adapte olması, orada oluşacak dirençler filan. Bizim nesil biraz daha yumuşak mesela. Ama daha önceki nesil daha sert. Bizden sonraki nesil çok daha bunun içinde büyüyor. İşte daha doğar doğmaz şu büyütme, zoom, elinde bu hareketlerle başlıyor. O teknolojiyle yaşamaya alışmış. Bizim için cebimize cep telefonu sonradan girdi. Tabii. Bir bilgisayar günün sonunda ve o bilgisayarla iletişim, ben belli bir yaşa kadar bilgisayara dokunamamıştım. Yani düşünün hayatımda. Şimdi dolayısıyla bu bir nesil geçişi olacak. O yüzden iki nesil geçiş gibi, bir nesil geçiş gibi düşünürseniz 30 ile 50 yıl içinde bunun çok daha hayatımıza gireceğini söyleyebilirim. Paradigmanın değişmesiyle birlikte ve teknolojinin gelişim hızına da baktığımızda. Tabii bu kayabilir. Yani ne bileyim bir savaş çıkar, bir pandemi çıkar, başka şeyler olur, hızlanır veya yavaşlar anlamında bunun etkileri olabilir. Ama tahmin ediyorum ki bu 30 ile 50 yıl arasında sert bir geçiş yaşanacak. Sertte kastım da şu, şimdi güç odakları var tabii istersen. Devlet dediğimiz bir kavram var. Yani bütün dünyadaki devletler, herhangi birini kastetmiyorum. Her devletin bir güç merkezi olması söz konusu. Kararları o veriyor, para basma yetkisi var, değil mi? Hukuk onun elinde, operasyonel bir sürü süreci o yönetiyor. Şirketler var. Para ve sermayenin odağı olmaları itibariyle teknolojiye yön veriyorlar. Bu güç odaklarının bir anda kayması, bu güçlerin ellerinden alınması ve bireyin güçlenmesi tabii ki bir direnç oluşturacak. Ve o direncin oluşmasıyla birlikte çok ciddi bir sertleşme görebiliriz. O yüzden mesela o geçiş dönemi, 30 ile 50 yıllık bir geçiş dönemi diyelim, orada daha otokratik devlet yapılarının, daha sert ve kapitalize olmuş şirket yapılarının ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Bütün mesele orada zaten. O sert yapı atlatıldıktan sonra işte birey olarak sizin diyelim ki ben şu kazağı istiyorum. Bastınız internetten, işte kapınıza ertesi gün gelmesi. Niye? Çünkü o kazağın yetiştiği pamuk tarlasını da makine üretiyor. Onları ekiyor, biçiyor, topluyor. Endüstri 4.0, aydınlatması olmayan fabrikalarda, insan çalışmayan fabrikalarda onlar üretiliyor. Lojistikle, dronlarla kapınıza kadar geliyor. Bütün sistemi şu anda, yani o kazağı siz sipariş ettikten sonra kapınıza kadar gelecek olan bütün sistemi şu anda biz makinelerle yapabileceğimizi görüyoruz. Evet. Bu ne kadar yapıldı, ne kadar yapılacak, belli bir zaman geçecek. Belki alfa aşamasında şu an şey gibi bile hocam, yani böyle test denemeleri var ya, işte Amazon mesela bazı bölgelerde drone'la teslimat yapıyor. İşte Endüstri 4.0'a kısmen geçmiş bazı şirketler var dünyada, büyük şirketler. Aslında böyle sanki şeyleri geliyor, test deneme atışları yapılıyor. Tabii bununla birlikte daha okuma yazması olmayan bölgeler var dünyada. Teknolojiyle hiç kavuşmamış, internet hiç bağlanmamış insanlar da var. Dolayısıyla o toplam dönüşüm vakit alacak. Ama bazı yerlerde daha hızlı olacak bu, bazı yerlerde daha yavaş olacak ve günün sonunda birey olarak insanın hayatta kalması ve insan kavramının tekrar sorgulanması. Çok güzel. Bunu aydınlanma çağında yaşadık. Yani düşünün, ondan önce, yani 1700'ler, 1800'lerden önce birey diye bir kavram yok. Evet. Birey ne zaman ortaya çıkıyor? İşte devletin savaşan bir asker olarak veya çalışan bir işçi olarak bireye, insana ihtiyacı olmasıyla birlikte bireysel haklar konuşulmaya başlıyor. Evet. Ondan önce feodal bir yapı baktığınızda, değil mi? İnsanların bir aileyle birlikte işte bir aşirete, bir feodal yapıya ait olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi yeni bir atlamayla birlikte o birey tanımının tekrar yapıldığı ve bireyin ne olduğunu tekrar sorgulandığı ve baktığınızda belki bireyin bir upgrade geçirdiği ve artık insan olarak biz bu dünyanın içinde yaşayan varlıktan biz bu dünyayı tanımlayan varlığa dönüştüğümüz. Çünkü şimdiye kadar yaşamımız hep ihtiyaç ekonomisi üstünden kurgulu. Yemeğe ihtiyacımız var, bir canlı olarak, varlık olarak buna para ödüyoruz. Evet. Giyinmeye ihtiyacımız var, ulaşıma ihtiyacımız var, iletişime ihtiyacımız var. Bakın hep para ödediğimiz şeyler ihtiyaç üstünden veya üretilmiş ihtiyaçlar. Yani ihtiyacım yok ama bana ihtiyacım varmış gibi hissettiriliyor ve bir şeyler satılıyor. Şimdi ihtiyaç ekonomisi bitiyor. Niye? İhtiyaçlarımız sınırsız bir şekilde karşılanıyorsa, makineler her şeyi karşılıyorsa, ki bugün bunun örneklerini görüyoruz. İşte sabah sıcak suya ihtiyacım var, elimi yüzümü yıkayacağım. Basıyorum düğmeye, sıcak su akıyor. O sıcak su nasıl geldi bana? Barajdan o suyu getiren, ısıtan, bütün hepsi makine. Eskiden ben kuyudan çekip ısıtacaktım, değil mi? Düşünün, o süreçler hayatımda ciddi anlamda değişiyor aslında fark etmeden biz. Ve o değişimlerle birlikte bütün ihtiyaçların makinelerle karşılandığı bir dünyada benim için artık ihtiyaca para verilmenin anlamı kalmayacak. Evet. O zaman para kavramı ya ortadan kalkacak ya da başka şeyler icat etmemiz lazım. Dijital para.
diye konuştuğumuz. Evet ama ona da ihtiyaç kalmayabilir çünkü benim her istediğim zaten yapılıyor. Ama hocam bu söylediğiniz sanki böyle ya tabii teolojik bir şey olarak söylüyorum. Sanki Mehdi dönemi gibi de görünüyor o zaman. Yani hiçbir insanın çalışmaya ihtiyacı olmadığı, bütün ihtiyaçlarının yapay zeka ve robotik teknolojisiyle beraber karşılandığı ve işte insanların daha böyle hür bir şekilde fikri çalışmalara yöneldiği bir dönem gibi. Yani tabii bu inançla ilgili ben sadece bir basit bir örnek olarak veriyorum ama bu insanlığın iyiliğine gibi görünen bir misal. Fakat bir de bunun distopik tarafı var. Yani mesela orayla ilgili şöyle bir örnek okuyayım, hemen onu da not etmiştim. Yapay zekanın babası unvanıyla işte çeşitli videolarda da karşımıza çıkan Geoffrey Hinton demiş ki yapay zekanın 30 yıl içinde insan neslinin tükenmesine sebep olabileceğini söylüyor. Sizin verdiğiniz tarih gibi aslında bir 30-50 yıl demiştiniz ya geçiş için. Hatta bu kadar hızlı ilerleyeceğini kendisinin de tahmin etmediğini söylüyor ve şöyle diyor: eğer bir şey varsa görüyorsunuz, daha önce hiç kendimizden daha zeki şeylerle uğraşmak zorunda kalmadık diyor. Yani bu acayip bir şey değil mi? Bu adam Nobel ödülü de almış ve yapay zekayı, işte bugünkü bildiğimiz anlamdaki yapay zekayı inşa edenlerden birisi. Korktuğunu falan ifade ettiği ve Google'dan bu yüzden ayrıldığını ifade ediyor. Yani bütün bu konuşmalar, bu yapay zekanın içinde bulunan, bunu inşa eden insanların da böyle distopik örnekler vermesi bu manada manidar değil mi sizce? Ben bunun biraz kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Şu Hı. açıdan haklı tabii ki. İki argümanı böyle objektif olarak ele aldığımızda evet ikisine de gidebiliriz. Hı hı. Yani biz bugün yapay zeka teknolojileri ve bütün teknolojileri ele alalım. Sadece yapay zeka demeyelim. Bu teknolojilerle insanlığın sonunu getirebiliriz. Hı hı. Aynısı nükleer silahlar icat edildiğinde de söylendi. Doğru. Yani Sanayi devrimi sırasında da. sanayide de her yerde işte ilk Metropolis diye film var, izleyin ta 30'lardan. Orada da böyle geliyor işte bir dünya distopik yapılar. Kitap edebiyat baktığınızda çok daha öncesinde bunu distopik edebiyatları görebiliyorsunuz. Yani bunlar hep ihtimal. Ama baktığınızda insanlığın sürecine, o evrimsel sürecine, tekamül yapısına baktığınızda hep iyiye gidiyoruz. Hı. Yani ben bir kötüye gitme görmüyorum. Minör anlamda böyle ufak tefek bölgesel problemler yaşanmış olabilir ama onlar bile insanlığın günün sonunda öğrenmesiyle ve daha iyiye gitmesiyle sonuçlanmış. O yüzden benim görüşüm, yani bu benim görüşüm sonuçta. Benim görüşüm bunların hepsinin hayırlı bir sona doğru gittiği, işte siz diyorsunuz cennet gibi, Mehdi dönemi gibi falan. Yani belki de öyle bir dönem olabilir. Dünya belki de o aradığımız cennet buradadır, yani dünyadadır. Dünyevi bir cennet gibi de görülebilir veya orada bizim için problemler daha da farklı bir boyut alabilir. Yani orada da iş bitmiyor olabilir. Ben bunu şeye benzetiyorum. Şimdi böyle yüksek gerilimli bir elektrik tesisatı var, sistem var. Bir de düşük gerilimliler var, işte düşük voltajda çalışıyor. Sanki insanlık yüksek gerilimli problemlerden, yüksek gerilimli işlerden ve dünyadan daha düşük gerilimli bir hale geçecek. Şimdiki genç nesilde de bunu yavaş yavaş görüyorsunuz. Onların olaylara bakışı, duygusal dünyaları, duygularındaki etkilenme. Yani düşünün, bizden önceki nesil bir yerlere gelebilmek için rakiplerinin ayağından çekip indiriyormuş. Yani şimdi mesela böyle bir şey çok ayıp. Yani hatta insanlık tarihine bakın, yamyamlık diye bir şey var değil mi insanlık tarihinde? Yani düşünemeyiz bile öyle bir şey. Ama şimdi başka bir dünyadayız ve bunun daha böyle yumuşak, daha düşük gerilimli bir dünyaya geçeceği, bizim için belki hiç problem bile görmediğimiz, Allah başka dert vermesin dediğimiz şeyleri o zaman çok büyük problemler olarak insanların yaşayacağı bir dünyaya belki de geçeceğiz. Bu onun altyapısı olacak. Ama problem biter mi? Ondan emin değilim. Bitmeyebilir. Ama bizim için şu dünyamızda, algı dünyamızda iş diye gördüğümüz şeyler, çalışmak diye gördüğümüz şeylerin biteceğini söyleyebilirim. Bu böyle de olmuş. Geçmişte de yani bir 100 yıl önceki adamı ışınlasak şimdiye getirsek siz çalışıyor musunuz der. Yani güler geçer, yani bu da iş mi der. Doğru. Çoğu kişinin yaptığı iş için. Hocam son bir soru sorarak bu bahsi kapatacağım. Ya bu aslında benim biraz şahsi düşüncemle alakalı bir soru. İşin komplo teorileri bir tarafa, şahsi olarak şöyle düşünüyorum. Bir kapitalist sistem dediğimiz bir sistem var ve bugüne işte insanlığın bugününe yansıyan çok ağır bir tarafı var bu işin. Peki bütün bu yapay zeka uygulamalarının çeşitli şirketlerin tekelinde olduğunu gördüğümüz halde burada masumane bir sonuç çıkarmamız ne kadar sağlıklı olabilir? Yani şu anlamda söylüyorum. Bu şirketler neticede kar amacı güden şirketler. Muhakkak insanların faydasına bir şeyler verecekler ki karşılığını alsınlar. Orası ayrı bir konu ama bunu insanlığı etik sınırların dışına çıkarak kontrol etme veya onlara çeşitli fikirler empoze etme veya toplumları yönlendirme manasında kullanabilirler mi?
Bu tartışma hala sosyal medya şirketleri için de geçerli olmakla beraber bu yapay zeka şirketleri açısından da size bunu sormak istiyorum hocam. Yani inşallah öyledirler. Kâr amacı güdüyor olmaları bizim özgürlüğümüz anlamına geliyor. Çünkü kontrol ediyor. Ama dediğinizde mesela bir anlam şeyi var, Çok kayması var değil mi? Hocam Yani kâr amacı güden bir şirketten toplumu yönetmek amacı güden bir şirkete dönüşmesi. Böyle dönüşen şirketler var mıdır? Veya niye dönüşür? Dönüştükten sonra yaşayabilir mi? Bunu ayrıca bir sorgulamak lazım iş dünyası anlamında. Çünkü bir şirketin kurulma amacı kâr etmektir. Bir numaralı amacı odur. Başka bir amacı da yoktur bunu yani. sorma sebebim bu arada hocam şundan kaynaklı. Yani istihbarat teşkilatlarıyla biraz destek teması olan şirketler de var ya. Açayım yani şimdi dediğiniz gibi şirketin bir numaralı amacı kâr etmek. Tabii. Şimdi şirket kâr etmek amacı dışında bir amaç güdüyorsa o zaman o şirket değildir. Başka bir şeydir. Nedir? Bunun altyapısına baktığınızda, köküne baktığınızda ya devletleri görürsünüz, ya toplumları görürsünüz, bazı örgütleri vesaireleri görürsünüz. Onlar zaten şirkete ihtiyaç duymadan da bunu yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla orada şirket kelimesini bir atmak lazım. Yani o artık bir şirket değil. Başka bir şeyden bahsediyoruz. Bu var mı? Bu hep var. Yani bunun ismi şirket olmasın, başka bir şey olsun. STK olsun, dernek olsun, vakıf olsun, siyasi parti olsun, devletin kendi organları olsun. Bunların zaten amaçları topluma bir şekilde bir şeyler, bir mesaj vermek. Topluma bir yön göstermek, kendi derdini, bir sıkıntısı var değil mi bunun kurulmasında? Onu anlatmak ve bu hep olacak. Ve bu da bizim gene özgürlüğümüz için tabii özgürlük nedir çok tartışılabilecek bir konu. Yani başka boyutlardan ele alınabilir ama bizim özgürlüğümüz için bir katkı. Şöyle düşünün. Ne kadar farklı görüş varsa ortamda o kadar biz de esnek düşünebiliyoruz. Şimdi mesela DeepSeek diye bir şey çıktı değil mi? Bakıyorsunuz Çin'deki bazı şeyleri soramıyorsunuz. Bloklamışlar. Mao ile ilgili falan. Mesela engeller var. Ama karşısında ChatGPT de var, Gemini de var, Copilot var değil mi? Bir sürü şey sayabiliyoruz. Şimdi bu çeşitlilik benim zenginliğimi, özgürlüğümü sağlıyor. Şayet ben sadece ChatGPT ile kalsam, evet Çin sorularını sorabildiğim için özgürüm belki ama ben onun da alternatifini istiyorum. Evet. Onun da belki soramayacağım sorular. Yani özgürlüğümüz alternatiflerin olmasından mı geliyor? Tabii çünkü orada siz çoklu bir yapıya gidebildiğiniz anda çoklu düşünebiliyorsunuz. Birinin cevaplayamadığını diğerinin cevabından çıkartabiliyorsunuz. O yüzden bunun yani zaten rekabet de yani. Bu arada tabii bu söylediğim kapitalist bir ekonomik düzende. Yani kapitalizm oynama bir oyun. Kuralları var kendine göre. Biz bunu oyunu oynamayı bıraktığımız anda başka şeyler konuşuruz. Ama şu anki düzende, şu anki yapıda diyelim bunun alternatifi rekabet. Yani biz rekabeti düzgün tuttuğumuz sürece ki bu güçlenecek, rekabeti daha iyi takip edebilme yeteneğimiz olacak artık zamanla. Yapay zeka burada en büyük enstrümanımız. Rekabeti takip edebiliyoruz. Şu anda çoğu devlette rekabet kurumları bile ve yapılan kanunlar bile yapay zeka ile çalışıyor. Yani en basitinden YouTube'a çocuklar için uygun olmayan bir içerikle uygun olan içeriği ayırın diye bir kanun yapıyorlar. YouTube'un o kadar videoyu izletme şansı yok bir uzmana. Ne yapıyor? Yapay yani veya işte rekabette bir firma kendi ürünlerini öne çıkartıyor bir pazar yerinde diyelim. Bunu nasıl takip edeceksiniz? Yapay zeka. Yani artık her şeyi yapay zeka kontrol edebildiğimiz için işin çözümü de bizim için çok daha kolay bir hale geldi. Ve bu rekabet ortamında, bu alternatifli dünyada bizim yapay zeka ile yeni alternatifler çıkartmamız da kolay. Yani siz de ben oturayım bir gün sabah öğleye kadar yani çok da uzun bir zamana gerek yok. Oturup yeni bir yapay zeka geliştirebiliriz. Pazarlama yapan, satış yapan, işte müşteri analizi yapan, iş bulan, iş arayan. Yapay zeka. Butik evet ama bu teknoloji geliştikçe bunlar mümkün hale geliyor ve onları bizim yönetmemiz mümkün hale geliyor. Yani çok böyle insanları rahatsız eden, insanları yöneten bir teknoloji varsa bir yerde onun alternatifini çıkartmak da artık kolay. Ve bu kolaylaştıkça zaten işte DeepSeek öyle çıkabildi. Çok kısa bir sürede çok düşük bir bütçeye çıkartabildiler. Gerçi algoritması çalındı falan filan gibi iddialar çıktı ama. Evet ama o zaten siz teknolojiyi ve bilimi bir yere getirdikten sonra başkalarının oraya gelmesi kolay. Yani DeepSeek'in o kadar hızlı ve kolay çıkmasının sebebi ChatGPT'nin olması. ChatGPT olmasaydı onu yapamazlardı. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Keşfetmeye gerek yok. Yani biz de şimdi bir otomobil Türkiye'de yaparken 4 teker olacak bir daha düşünmüyoruz yani kaç teker olsun. Bu aslında gelişmekte olan ülkeler için de bir fayda gibi görülebilir belki. Yani buradan biraz bir Türkiye ile ilgili bir soruya geçecektim. Şimdi bu uygulamaların fiyatları da tabii hem bu rekabetten kaynaklı hem yapay zekanın hala insanlar tarafından eğitilmesi amaçlı ucuz. Yani o kadar maliyete karşın fiyatları ucuz. Dolayısıyla Türkiye'de bunun çok büyük talep edenleri arasında. Yani belki sokaktaki işte kahvehanedeki emmimize kadar neredeyse herkesin ama ücretsiz sürümü ama ücretli sürümü elinde var bunlar ve kullanılıyor. Şimdi burada Türkiye bir tüketici konumunda mı tamamen yer alıyor artık? Yoksa bizde de çeşitli çalışmalar var mı? Sizin de takip ettiğiniz. Ben bir misal vermek istiyorum mesela. Bir teknoloji fuarında bir beyefendi geldi ve yapay zeka, Türkiye'de yapay zeka çalışması yapan firmalardan birinin yetkilisiymiş.
Onunla konuşurken şöyle bir şey söyledi. Bizim karşılaştığımız iki problem var. Birincisi donanımsal olarak tabii yani bu kadar büyük bir donanımı kurgulamak, bunun maliyeti çok yüksek. Birinci karşılaştığımız problem bu dedi. İkincisi bunu eğitmekle ilgili veri setlerine ulaşmada bürokratik engellerle karşılaşıyoruz. Yani devlet izin verse dahi devletin herhangi bir kurumuna gidiyoruz, veri seti istiyoruz. Ama korkuyorlar dedi yani hani şahsi olarak kendi başlarına gelebilecek bir sıkıntıyla ilgili burada çekiniyorlar. Dolayısıyla biz ne kadar imkanımız ve donanımımız olursa olsun bunu eğitmekle ilgili problem yaşıyoruz. Bu iki sorudan bahsetti. Dolayısıyla Türkiye'de bu durumu nasıl görüyorsunuz ve bizi tüketici konumundan çıkaracak bir şeyler var mı hocam Umut Vadede? Evet, güzel. Şöyle, şimdi Türkiye Osmanlı'dan kalan bir arşivci yapısı var. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Ben kendim devletteki bazı yaptığım işlerde bunu görüyorum. İşte 50 yıl, 60 yıl önceden bir belgeyi çıkartıp koyabiliyorlar önünüze. Bu çok aslında övünülecek de bir şey. Ama bununla birlikte gelen bir korumacılığı da var. O arşivi böyle bir hazine gibi korumak. Gerçekten de öyle yani günümüzde veri güç. Tabii. Ve bunun herkes farkında yani. Böyle bir bilinçaltı var bizim bürokrasimizde, devlet memurlarında bunun farkındalar. Enteresan bir şekilde ve bunu koruyorlar. Bu bir anlamda da iyi bir şey. Ama bu tabii yapay zeka gelişimini de engellememeli. Yani biz kendimiz, kendi teknolojilerimizi, kendi kurumlarımızın içinde bu verilere erişerek geliştirebilmeliyiz. Burada bir bariyer var dediğiniz gibi. Çünkü teknolojiye erişimde sıkıntı var. O erişilen teknolojinin yerelleşmesi ve onun veriyle buluşup daha iyi bir seviyeye çıkmasında sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi bu Türkiye'nin durumuna baktığınızda bunun indeksleri var. Türkiye daha yeni 50 küsurlardan 40 küsurlara indi. 50'ye yakın dünyadaki sıralamada. Yani düşünün işte borsamız da çok iyi durumda değil. Ekonomiye baktığınızda işte 20 küsurlarda şu anda mücadele ediyoruz. Dolayısıyla büyüklük nüfusa baktığınızda falan çok daha iyi bir yerde olmamız lazım. Ama yapay zekada biz ne yazık ki tüketici durumdayız. Buradan yapay zeka teknolojileri üretilemiyor. Uluslararası anlamda merkezi teknolojilerden bahsediyorum. Genelde bir teknolojinin alınıp kullanılması şeklinde ve çok ciddi bir ekonomik güç şu anda o teknolojiye harcanıyor. Onu kullanmak amacıyla harcanıyor. Yani bunun içinde kullandığımız işte işletim sistemi lisanslarından cep telefonlarındaki yazılım lisanslarına kadar ve şirketlerin ödediği büyük lisans anlaşmalarına kadar koyduğunuzda bir savaştaki ülkenin harcayabileceği savaş bütçesinden daha fazlasını biz yazılım dünyasına akıtıyoruz. Maalesef. Ve ne yazık ki Türkiye'deki birkaç genç beyin de bir şeyler ürettiğinde yapay zeka ile bunu sadece yurt dışına açmak için yurt dışına o şirketleri satmak zorundalar. Yani Türkiye mesela burada bir ekosistem de kuramadı. Bir yatırım startup ekosistemi de kuramadı. Bir ekosistem kuralım ki buradaki yapay zeka teknolojisini biz dünyaya satalım. Çok kısıtlı anlamda var. Çok genelde yapılan şey mainstream böyle ana akım. Baktığınızda bu şirketleri yurt dışına satmak ve o sayede uluslararası bir şirket haline getirmek. Türkiye'nin bu anlamda bir sıkıntısı var. Marka yönetimi de sıkıntılı. Biz çok iyi genç insanlar yetiştiriyoruz, nitelikli insan yetiştiriyoruz. Bu insanlara sahip çıkamıyoruz. Ve bu insanların başarı hikayeleri başka şirketlerin içinde oluyor. Evet. Baktığınızda işte en büyük ürettiğimiz marka Türk Hava Yolları değil mi? O da her yere uçuyor, yapıyor. Yani marka değeri de üretemiyoruz ülke olarak. O yüzden Türkiye'nin en büyük sıkıntısı organizasyonel başarıdır. Bireysel başarılarımız çok fazla. Çok iyi tıp doktoru yetiştiriyoruz, çok iyi mühendis yetiştiriyoruz. Dünyada iyi yerlere geliyorlar. Ama organizasyonel başarıda sıkıntımız var. Hocam vallahi açık söyleyeyim. Yani muhakkak sizin de çalışmalarınız olmuştur. Türkiye'de TÜBİTAK diye bir kurum var. Yani kötülemek anlamında söylemiyorum. Yani bu ülkenin bir değeri ve muhakkak üstüne bir şeyler inşa ederek daha da iyi yerlere gelmesi lazım ama TÜBİTAK'ta daha önce çalışmış, oralarda hem dışarıdan hem içeriden görev almış birçok insanla tanıştım ve hakikaten çok yetenekli insanlar. Bunların bir kısmı yurt dışına gitti. Sizin de elinizden her sene binlerce öğrenci geçiyor. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Çok yetenekli gençler var hakikaten. Söyledikleri genel problem hep şu. Canavar gibi insanlar var içeride ama yönetim anlamıyor yani. Yani hem organizasyonel tarafta hem de işin doğası tarafında hala böyle bir devlet memuriyet zihniyeti gibi o kafayı bir türlü kıramıyoruz şeklinde bir eleştiri var TÜBİTAK'a yönelik. Yani bunu yapıcı bir eleştiri olarak söylüyorum. Yani bir şeylerin bakış açısından orada değişmesi açısından yani bir memleketimizin bir kurumu ve gelişmesini biz de isteriz. Böyle bir problem karşılaşılıyor hocam. Yani bilmiyorum buna nasıl bakarsınız? Yani şöyle işte o şeyi söylemek önemli. Yani bizim organizasyonel başarıda sıkıntımız var ve insanları kaybediyoruz. Dediğiniz gibi bu organizasyonel başarı neye dayanıyor peki? Yani onu bir sorgulayalım. Niye bizde organizasyonel başarı çıkmıyor? Ona da baktığınızda altyapı ile ilgili. Yani altyapıda da ne var? İşte hukuk altyapısı, vergi altyapısı,
Şimdi mesela düşünün, dünyanın en büyük yazılım firmasını ele alın. En büyük işte Big Four deniyor. Büyük 4'ler, 5'ler, 7'ler değişik sayılar var işte saydığınızda büyük firmaları alın. Bunlardan herhangi birini Türkiye'ye ışınlayın. Veya Sudan ışınlayın veya başka bir yere ışınlayın. O şirket ne kadar yaşar orada? Bir ömrü var. Niye ömrü var? Yani niye orada aynı başarıyı elde edemiyor? Çünkü sizin ülkenizin vergi altyapısı, sizin ülkenizin hukuk altyapısı, eğitim altyapısı bunlar olacak ki o şirket orada yaşayabilsin. Yani siz çok büyük bir çınar ağacını bir kayanın üstüne dikerseniz tohumunu, onun büyüyeceği yer böyle işte bonsai falan diyorlar değil mi? Hatta ufacık bonsai oluyor. Büyük bir dev çınar çıkmıyor oradan. Büyük bir ağaç çıkmıyor. Çünkü onun bir toprağa, bir suya, bir şeye ihtiyacı var. Aynı şey. Yani burada biz altyapısal değişiklikleri yapmadığımız sürece, dönüştürmediğimiz sürece onları dünya çapında bir şeye ulaşamadığımız sürece. Mesela bakın bu hep bir açmaz vardır. Dar gelir açmazı. Yani belli bir Türkiye böyle zaman zaman belli bir kişi başına düşen milli gelirde belli seviyelere gelir. 10-15 bin dolar arasında bir limitimiz var Türkiye olarak. O ölçüme göre değişiyor. Zaman zaman farklı şekillerde ölçülüyor. Geliyoruz böyle 10 bin dolarlara, 15 bin dolarlara, tak bir aşağı düşüyoruz. Hiç orayı bir aşamıyoruz. Döngü. Hep bir döngü. Şimdi aşanlara baktığınızda ne yapmışlar? Mesela uluslararası bir yapıya geçmişler. Oradaki insanlar bakıyorsunuz, mesela Japonya örneği değil mi? Dünyayı gezmiş adamlar veya Güney Kore örneği. Dünyayı gezmiş adamlar. Yani örneklere baktığınızda, Almanya'ya baktığınızda Avrupa'nın içinden geçmiş adamlar. Niye? Çünkü o, yani siz sınırları kaldırıp kafanızda ben uluslararası olacağım ve bütün dünyaya benim vatandaşım rahatça gidecek, oradan insanlar gelecek, bu özgürlük ve geçiş anlamında bir açılım yapmadığınız sürece teknoloji de gelişmiyor. Ekonomi de gelişmiyor, hukuk da gelişmiyor. Yani oradaki farklı görüşler sizin dünyanıza girecek ki onlara bir çözüm üretin ve o ürettiğiniz çözümü satın. Evet. Yani bir çözümünüz olmadan neyi satacaksınız? Ancak başka birinin çözümünü alıp onu kopyalayıp birazcık daha değiştirebilirsiniz. O da lokal bir, yerel bir teknoloji olur. Dünya çapında bir teknoloji üretemezsiniz oradan. Teknoloji kültüre çok bağlıdır. Yani bir kalem ürettiğiniz anda o kalemin bir çizgisi var, bir geometrisi var. O sizin gördüğünüz bir ağaçtan, bir şekilden etkileniyor. Yani siz o şekilleri kendi dünyanızda zenginleştirmediğiniz sürece üretebileceğiniz kalemin de, teknolojinin de sınırı var. Tabii. Bu sınırları aşabilmek de ancak işte kafadaki o sınırları aşarak, yani devlet sınırları olarak da düşünebilirsiniz. Hukuki sınır, ekonomik sınır, eğitim sınırı olarak da düşünebilirsiniz. Yani Türkiye'de bambaşka eğitim sistemleri olsun. Türkiye'de bambaşka uluslararası düşünceleri olan, farklı kültürlerden gelen insanlar olsun. Mesela Osmanlı'ya baktığınızda, İstanbul'a bakın, Osmanlı'ya ne kadar çeşitli o dönem için. Tabii. Her farklı ırktan, dinden insan aynı şehirde yaşıyor, mahalleleşmişler. Kendilerine göre bir dinamikleri var, kendi iç dünyaları var. Şimdi bakıyorsunuz bambaşka bir İstanbul görüyorsunuz o zamana göre. Gene süper güçlere bakın, yani mesela Roma'ya bakın. Roma İmparatorluğundan kalmış işte İtalya, değil mi? İtalya'da Roma. Oradaki çeşitliliği görüyorsunuz ırk olarak, mesela farklı farklı insan tipleri görüyorsunuz yani. Ama gidin mesela İskandinav ülkelerine, hepsi böyle aynı fotokopi çekilmiş insanlar gibi. Niye? Çünkü orada o çeşitlilik olmamış. O hiçbir zaman dünya çapında bir ülke olmaz. Kendi küçük bir ülke sonuçta, nüfusları değil mi? Böyle 3-5 milyonluk nüfuslar var. Onu düzgün yönetirler, yönetiyorlar da ve oradan bir refah ekonomisine, refah devletine geçebilirler. Geçmişlerdi. Yapacakları o. Evet. Belki bir iki markalarda dünya çapında yakalayabilirler. Ama mesela şimdi Amerika'ya bakın, değil mi? Süper güç olarak baktığınızda o çeşitliliği görüyorsunuz. Çin hızla mesela çeşitliliği artıyor. Asya'yı şu anda mesela domine etti. İşte bakıyorsunuz Vietnam'da da orada, Kamboçya'da da orada. Her yerden insan alıyor yani baktığınızda. Yetenek avcılığı biraz daha iyi. Yetenek avcılığı ama o kültürel çeşitliliğin artmasının ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu görmek lazım ki burada Türkiye çok şanslı bir coğrafya. Yani her yerden insan alabilir, her coğrafyadan insan ve gidebilir. Onlarla farklı bir etkileşime girebilir. Bunu doğru kullanmamız lazım. Kullanırsak bu çok büyük bir güce dönüşür. Şu an ben birazcık bundan faydalanamadığımızı düşünüyorum. Evet. Çok kısa şeyle ilgili de bir cümlelik bir yorumunuzu alacağım hocam. Tüm olumsuzluklara veya işte problemlere rağmen umut vaat eden bazı projeler var mı bu yapay zeka konusunda Türkiye'de? Var. Büyük ölçekte devletin yaptığı yatırımlar var. Biz kendi yerel teknolojilerimizi yapan firmalar da var. Bu firmalar üzerinden dönen gerek kurumlar üstünden, yani TÜBİTAK vesaire, gerek kurumlar üstünde olmayan farklı yöntemlerle devletin yaptığı yatırımlar, benim bildiğim, yani benim bilmediğim de muhtemelen bir şeyler vardır. Devletin yatırımları var. Bunlar uzun vadeli yatırımlar ve her devletin olması gereken yatırımlar. O kadar ümitsiz değiliz. Yani öyle bir tablo çizdiysem onu da düzelteyim. Yani Türkiye'de sonuçta derin bir devlettir. Geçmişi olan, yıllara baktığınızda geçmişe derinliği olan bir ülke ve devlettir. O kadar da boş değil. Evet. Ama şunu görmek lazım. Bu rekabetin, bu yönetimin çok daha iyi yapılabileceği noktalar var. Özel sektör anlamında. Özel sektörün birazcık daha, yani bunun motor gücü, bizim oynadığımız oyun veya diyelim, biz biraz böyle yarı kontrolcü bir ekonomide kaldık. Hani bunu daha iyiye taşıyabilecek güçler,
varken bunu biraz heba ediyoruz. Ben bunu kendi dünyamdan tabii söylüyorum. Başka bakan biri başka bir şey söyleyebilir. Kendi dünyamdan da niye bunu söylüyorum? İşte siz de söylediniz. Konuşmalara gidiyoruz, başka yerlere gidiyoruz. Sorarım ben yani. Mesela şimdi kariyer planınız ne? Mezun oldunuz, kaç kişi akademisyen olmak istiyor? Kaç kişi devlette de çalışabilir? Kaç kişi startup kuracak, kendi şirketini kuracak? Kaç kişi kurumsala gitmek istiyor? Baktığımda mesela oylama yaptığımda yani böyle 3-5 kişi hariç %99 diyebilirim, yurt dışına giderim ben diyor. Oylama yaptınız gençlerde. Bu beni üzüyor tabii. Yani sonuçta yurt dışına herkesin gittiği bir Türkiye de çok iyi değil. Tabii. Oradan gidenlerin durumu da yurt dışında çok iyi değil. Yani onu belki görmek lazım. Çünkü oraya gittiğinizde siz kendinizden kaçamıyorsunuz. Kendinizden, bu ülkeden yetişmiş, bu ülkeyle var olan bir varlığınız var. Ve bu ülkenin kötü olması herkes için kötü. Dünyadaki herkes için kötü. Okay. Bu bütün ülkeler için ayrı ayrı geçerli. Yani İran'ın kötü olması da kötü. Kuzey Kore'nin kötü olması da herkes için kötü bir resim. Şimdi bu teknolojik gelişmede bizim bu gençlere sahip çıkabileceğimiz, onlara bir ümit yok yani şu anda. Ümit verebileceğimiz ve onların burada bir şeyler yapmasını isteyebilecekleri bir altyapıya ihtiyacımız var. Beni en çok üzen ve bu çizdiğim tablonun altyapısında yatan done bu diyelim. Evet. Hocam birkaç tane yine yapay zekaya dair soru soracağım. Ardından son olarak izleyici sorusuna geçeceğim ve yayını noktalayacağım. Şimdi kara kutu problemi dediğimiz muhakkak akademide de tartışılan bir şey var. Yani nedir? Yapay zekanın bazen neden belli bir karar verdiğini anlamanın zorluğu, aslında belki de çok basit bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Bu tablo da tabii belki dışarıdaki ordinary people dediğimiz insanlar yani çok fazla bunu düşünmüyor olabilirler. Yani kara kutu problemi diye bir şey var falan diye, ama neticede bilen kişiler açısından da yapay zekaya güvenle ilgili bir problem sanki oluşturuyor. Bunun aşılmasına yönelik veya bunu anlamaya yönelik siz son çalışmalar var mı bildiğiniz kadarıyla, ya da nasıl anlayabiliriz bu durumu? Evet var. Yani bu büyük bir problem. Kara kutuyla kastımız şu: bir kutu düşünün. Girdileri belli, çıktıları belli ama içini sen karıştırma diyorlar. Yani mesela pazarlama yapacaksın. Ver bütün pazarlama verilerini, satış verilerini. Ben kime ne satacağını tavsiye edeyim. Ahmet'e bir kitap önerdim. Bu kitabı niye önerdin? Karıştırma. Adam alıyor mu? Evet. Ona bak sen diyen bir yapı. Veya işte birisinin vatandaşlık skoru, bu adam teröristtir diye de ilan edebilirsiniz. Yani öyle bir yapay zeka kurunuz. Veya bir kişiyi işe alıp almamaya da karar verebilir o yapay zeka, değil mi? Daha riskli yerlere de gidebilir. Hani kitap önerisi masum bir öneri ama hayatımıza her yere yapay zeka girecekse birini terörist ilan etti. Niye? Yani bir sorgulayalım bunu, değil mi? İnsan olarak bunu da isteyebilirsiniz. Bunun genel çatısına biz, bütün bu çatının üstüne responsible AI, yani sorumluluk sahibi yapay zeka diyoruz. Sorumluluk sahibi yapay zekanın altında 5 tane kriter var. Bunlardan birisi açıklanabilirlik. Explainable AI diye geçiyor. Açıklanabilir yapay zeka. Az önce konuştuğumuz o neden sorusunu sorabildiğimiz yapay zeka. Bir diğeri adaptif olması yapay zekanın. Ortama göre değişikliklere ayak uydurması. Bir yapay zeka yaptık ve binlerce yıl bizi böyle yönetecek falan değil. Üçüncüsü bu yapay zekanın transparent olması. İçini açıp baktığımızda, yani o kutunun içi gibi düşünün, onun şeffaf olması, onun içine bakabilmemiz. Dördüncüsü bu yapay zekanın otomatik çalışıyor olması. Yani insan müdahaleleriyle biz bunu sürekli değiştiriyorsak o zaman insanı sorgulamamız gerekeceği için yapay zekayı sorumlu tutamayız. O yüzden yapay zekanın sorumlu tutulabilmesi için de bir şekilde diyelim ki insan müdahalelerinden bunun arındırılmış olması lazım. Beşincisi ise interaktif olması. Yani bizim yapay zeka ile iletişim kanalımızın açık olması lazım. Yapay zeka ben karar veririm, bana karışmayın deyip kendini kapattığı bir dünyada biz sorumluluk sahibi yapay zekadan bahsedemiyoruz. Şimdi sorumluluk sahibi yapay zekanın üstünde accountable AI var. Yapay zeka sorumluluk sahibi olacak ama bir de hesap verebilir olacak yani. Onun üstünde de ethical AI dediğimiz yapay zeka etiği kavramı var. Biz mesela bir TR-AI Ethics diye bir enstitü kurduk. Yani Türkiye Yapay Zeka Etiği diye bir enstitümüz var. Bu konuları da çalışıyoruz. Makaleler de çıkıyor bu konuyla ilgili. Biz acaba etik konularını yapay zeka ile nasıl? İki türlü çünkü orada var. Bir, yapay zeka kendi uygulamalarında ne kadar etik davranacak? İnsanlara yapay zeka ile bir şeyler yapıyorsanız etik ne kavramı. Ne kadar adil olacak? Adil belki olacak veya cinsiyet, ırk ayrımı yapacak mı? Yapacak mı? Bir diğer konu da yapay zeka kanunları yaparsa hangi etik okuluna göre, hangi etik kavramlarına göre davranacak? Şimdi orada çok ciddi yıkılmalar yaşıyoruz. Disruptive, yani bu yıkıcı bir bilimdir bu yapay zeka. Hayatımızı değiştiriyor. Paradigmalara, bildiğimiz kavramları dönüştürüyor. Şimdiye kadar baktığınızda en başarılı etik okullarından birisi erdemler etiği. Yani işte dinlere bakın, bir
model insan vardır, peygamber. Veya işte siyasete bakın, bir lider vardır değil mi? O lider çıkar, kral olur, işte cumhurbaşkanı olur, neyse yani bir erdemli biri vardır. Ve onu toplum seçer, başa geçirir, arkasında durur ve o erdemler üstünden gider. Şimdi yapay zeka diyor ki, bunun tam tersi bir argüman, devlet idaresi ciddi bir iştir, insanlara bırakılamaz. Oo. Şimdi böyle bir şeyle çıkıyorsanız, sloganla çıkıyorsanız, o zaman o erdemler etiğini yıkıp yerine bir sistemsel, değil mi? Sorumluluk sahibi bir de yapay zeka koymanız lazım. Evet. Bununla ilgili bir etik okuluna ihtiyacınız var. Ve bu var zaten, bu etik okulumuz var. Nedir işte, biliyorsunuz teleontolojik ve deontolojik etik kavramları var felsefede. Değil mi? Nedir işte, bir sonuçların, yani diyorsunuz ki sistem hiç önemli değil benim için. Sonuçlar iyi ise o sonuçlara giden bütün yollar mübahtır. Ki yıllardır dünyada kullanılan etik okulu bu. Erdemler etiği de bununla ilgili bir durum. Bir de şunu diyebilirsiniz. Her adım, her karar ayrı ayrı etik süzgecinden geçirilmeli ve bunlar doğru mu yanlış mı diye tartışılmalı. Her adım kendi içinde doğru adımlar olarak atılmalı. Hocam orada da yapay zeka bir dilemma yaşamaz mı? Yani orada da bir ikilem, hatta çıkmaza sürüklenebilecek problemlerle karşılaşmaz mı? Var tabii bir sürü, yani bunlar böyle benim anlattığım konuların hepsi çok derin konular. Bir tanesini çekip hocam, saatlerce... bir saatlik yayın içinde imkansız yapacağımız şey. Ama şöyle, yapay zekanın kendi doğası zaten bottom up dediğimiz veya tüme varım dediğimiz aşağıdan yukarıya yaklaşım. Yani mesela metin işlerken de, değil mi? Bir metni anlarken yapay zeka, metni verdiğinizde bir fikri yok. Ben size bir metin versem bir fikriniz olur hemen ilk başta, daha okumadan. Tabii. Ama yapay zeka öyle değil. Yapay zeka ilk kelimeyi anlıyor, cümleyi anlıyor. Oradan bir anlam ortaya çıkartıyor. Yani aşağıdan yukarıya gidiyor. Dolayısıyla hukukta, etikte, değişik yerlerde de kullandığınızda yapay zekanın doğal yaklaşımı zaten yukarıya doğru bir bütüncül yapıyı inşa etmek. Önce bütünle başlayıp, o biraz insana özgü bir şey. Yani biz bir bütünle başlayıp ondan sonra mesela insan şunu sorabiliyor. Sonuçlar mıdır ki sebepleri doğuran, sebepler midir ki sonucu doğuran? Değil mi? Biz bunu tartışıyoruz ama yapay zekada bu çok net. Sebepler sonuçları doğurur. Ve dolayısıyla ona göre bir sistem inşa ediyorsunuz ve bu dediğiniz şey koruluyor. Şimdi sorunuzun cevabını netleştirelim. Bununla ilgili hukuki düzenlemeler var. Avrupa Birliği'nde bununla ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. Bununla ilgili değişik organizasyonlar çalışıyor. OECD'nin altında var, Birleşmiş Milletler'in altında var. Farklı organizasyonlar dünya çapında da, bizim Türkiye'nin de üye olduğu ve dünya çapında da etkisi olan bazı kurumlar diyorlar ki artık yapay zeka bir insan hakkında karar veriyorsa, ki bu herhangi bir şey olabilir. Yani işe alma süreci de olabilir. Bir pazarlamadaki size gösterilen reklam da olabilir. Bunu o yapay zeka açıklamak zorunda. Yani sen bana bir kitap öneriyorsun da ben zenci olduğum için o kitabı öneriyorsan, bu ırkçılıktır. Yani kitap önermede Peki bile o karara karşı sıradan insanların dava açma hakkı var mı? Tabii şimdi onlar beraberinde geliyor. Yani bana açıklama yaptıktan sonra ben o açıklamayı beğenmediysem gideceğim, dava açacağım. Diyeceğim ki bana böyle bir ayrımcılık yapılmış. O zaman bana bununla ilgili tazminat ödesin. Yani yapay zekaya dava açacağım. Tabii. Ve tabii yapay zekanın kendi artık bir ekonomisi var. O ekonomi içinde de bunlar muhtemelen karşılanacak ve biz yapay zekaları dava edip para alabileceğiz. Paranın geçerli olduğu o kısa bir süre için diyelim. Evet. Hocam tabii o kadar çok konu var ki şimdi sorulara bakıyorum. Bazılarını aslında konular içerisinde siz değiniyorsunuz. Yani tabii bir saat çok imkansız ama şimdi bir soru daha soracağım, ardından izleyici sorularına artık geçmem gerekiyor. Tabii. Deepfake. Tabii yapay zeka, çeşitli yapay zeka uygulamaları kullanarak işte mesela sizin yüzünüze bürünüp bir video görüntüsü veya işte sizin sesinize bürünüp bir ses dosyası oluşturma. Zaten geçmişten beri işte Photoshop vesaireyle oluşturulan bu manipülasyon alanına şimdi bu yapay zeka desteğiyle bambaşka bir boyuta ulaştı. Artık işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğluna kadar şeyler hazırlandı, böyle işte sahte videolar ve sesler işte çıkıyor, bir sahte reklam anonsu yapıyor işte veya insanları dolandırma yöntemi olarak kullanılıyor. Şimdi böyle bir yere de geldik ve bu sahte görüntüleri tespit edebilecek yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntüleri tespit etmek için yine yapay zeka uygulamaları üretilmeye başladı. Ya olay bambaşka bir noktaya gidiyor. Sıradan insanlar açısından düşündüğümüzde bu işi ayırt etmek bu kadar kolay da değil. Çünkü neredeyse birebir bir karşılık görüyoruz orada. Bu tabloda ne olacak hocam? Yani bu iş nereye doğru gidecek artık? Birkaç farklı buradaki faktörü görmek lazım. Yani etki gücünü görmek lazım. Birincisi tabii yapay zekanın oluşturmuş olduğu bu tehditler bizim dünyamız için tehditler. Evet. Şunu görmek lazım ki dünya hızla değişiyor ve paradigmalar da hızla değişiyor. Yani benim kendi yaşadığım dünyayı göz önüne aldığımda, o yılları göz önüne aldığımda bir insan işte rüşvet belgesinin çıkması, videosunun çıkması veya işte bir devlet başkanının bir ülke hakkında ileri geri küfretmesi. Bunlar
etkileri olan şeyler. Basit şeyler değil yani, değil mi? Mesela Zelenski'nin videosu çıkıyor, Putin'in videosu çıkıyor. Savaşı sonlandırdık, Evet. geri çekilin. Savaşta bu Şimdi ülkeler. kaset çıkıyor, etkisi olmuyor hocam. Kaset. Şimdi evet, işte onu diyeceğim. Yani bu yeni nesil bunların içinde ve bunların olabileceğini bilerek yetiştiği için etki faktörü azalıyor. Yani şimdi aynı şeyi adam gördüğünde artık ya bu deepfake olabilir. Biz bile, değil mi? Eski verdiğimiz tepkiyi vermiyoruz artık. Biz bile. Ki yeni nesili düşünün. Tabii. Bunun içinde yaşıyor. Dolayısıyla o birincisi etkisi çok daha azalacak bunların. Ve bu dolayısıyla deepfake'ten bir şekilde nemalanacak diyelim ki. Onunla bir şeylere ulaşmak isteyen kötü niyetli insanların ben daha az etki ve daha az bundan nemalanma ihtimali Yeni olduğunu. nesili aşamazlar yani ama paradigma eskiler değişiyor. olarak. Şimdi eskiler tarafında baktığınızda da orada da gene tek çözüm yapay zeka. Yani orada da bir tehdidi gene tespit edecek, bununla ilgili önlem alacak teknoloji gene yapay zeka. İşte diyorsunuz ki sahtekarlık videosu dolaşıyor internette, dolandırıcılık videosu. Bunu kim tespit edebilir? Her gün bütün Instagram postlarına, reklamlarına bakan bir birim kuralım. Bütün işte bilmem kaç bin kişiyi oraya istihdam edelim. Bütün gün sabahtan akşama buna baksınlar. Bu mümkün değil. Bunu ne yapacağız? Gene bir yapay zeka inceleyecek, analiz edecek, tehditleri bulacak ve o dolandırıcıyı yakalamaya kadar olan süreç, takibi, değil mi? Onun tespiti, yapay zeka polisi, delil toplaması, bunların hepsi yapay zeka projesi artık. Ve orada bir büyük değişim bekliyoruz. Ama en büyük değişiklik bence paradigma değişikliğinde olacak. İnsanların konuya bakışında olacak. Anladım hocam. Şimdi diğer bir soru tabii. Makinelerin insanlar gibi bilinçli olup olamayacağı. Ama bu sorudan önce ben son bir şey daha eklemek istiyorum. Onu da konuşmasam olmaz artık. Peki. Elon Musk'ın işte şu Neuralink projesi, bu artık tabii yapay zeka ile birlikte bu projede başka bir evrime geçirdi artık. Bambaşka bir noktaya geldi. Beyin bilgisayar arayüzleri, giyilebilir teknolojiler. Ya öyle projelerle karşılaşıyorum ki hocam, ben bile yeni nesilden sayılabilirim diye düşünerek, hani 32 yaşındayım. Ona rağmen beni bile böyle şok edici şeyler, problemler ve teknolojilerle karşılaşıyorum. Şimdi burada insan beynini yapay zeka ile birleştirme gibi böyle fütüristik senaryolar karşımıza çıkıyor. İşte insan makine birleşmesinin uzun vadede topluma neler getirebileceği, insanlığı neye büründürebileceği. Hatta yeni nesil insan veya işte insan 2.0 gibi terimler türedi. Bunların bir kısmı akademide de tartışılıyor. Buraya nasıl bakıyorsunuz? Buradaki riskler ve varsa belki avantajlar, bunları nasıl görüyorsunuz? Yani bu biraz önce de konuştuğumuz işte insanlık farklı bir seviyeye upgrade oluyor. Hem kültürel olarak hem çevre olarak hem varlık birey olarak değişiyor. Bunun tabii ki fiziksel yansımaları da var. Gene az önce konuştuğumuz işte bir limit, yapay zeka teknoloji bir yere geldi ve orada durdu dediğim. İşte kendi mahrem alanımıza bir yapay zekayı, teknolojiyi sokmuyoruz dediğim konu. İşte beynimize bir çip takılmasına biz şu anda soğuk Ama bakıyoruz. mesela bir felçli insan için yani yapın kardeşim denebilecek bir nokta. Şimdi tabii Neuralink ile başladınız. Orada 3 seviyeden bahsediliyor. BCI teknolojileri var. Brain Computer Interface diye geçen. Yani beyinle bilgisayar arasında iletişim kurmaya yarayan donanımlardan bahsediyoruz. Bununla ilgili çok ciddi startuplar var Amerika'da. Merkez orada. Farklı ülkelerde de var ama en çok orada toplanmışlar ve ciddi yatırımlar yapılıyor. Büyük yatırım alan firmalar var bunların arasında takip ettiğinizde. Ve bunların çok başka amaçları var. Genelde dediğiniz gibi sağlık problemli insanlarla başladı projeler. Evet. İzinler alındı. Yani insan üstünde bunu denemek için de izin almak kolay değildi. Şu an izinler alınmış durumda. Bazı insanlar bunları kullanıyorlar. Kullanan insanlar var. Araştırıp bulunabilir. Ve bakıyorsunuz bazı işleri, bilgisayarla olan işlerini sadece düşünerek, düşünce gücüyle, beynini kullanarak ve herhangi bir fiziksel hareket yapmadan kullanabiliyorlar. Burası gelişecek ama ikinci seviyesi neydi bunun? Yani Neuralink 3 seviyeden oluşuyor. İlk kendi web sitelerinde. Şimdi kaldırdılar galiba ama ilk açıkladıkları web sitesinde 3 seviyeden bahsediyorlardı. Birisi Brain Computer Interface'ti. Yani beyin ve bilgisayar iletişimi kurulmasıydı. İkincisi insan beyninin tamamen dijital ikizinin yaratılması. Dijital dünyada bir kopyasının onun yapılabilmesi. Üçüncüsü ise Engineering of Brain diyorlar. Yani bu 3 boyutlu yazıcıdan bir beyin basmak gibi de anlaşılabilir. Veya işte beynin optimize edilmesi, belki beynin daha ileri, değil mi? Böyle bir teorileri vardı. Yani ilk çıktıklarında bunları yapacağız diye 3 seviyeden Neuralink bahsediyordu. Bakıyorsunuz ilk seviye geçildi. Yani orada ciddi anlamda tabii ki bu altında doldurulacak çok fazla boşluk var ve yapılacak çok şey var. Ama en azından bir seviyeye gelinmiş durumda ilk aşamada. Şimdi ikinci aşamasında işte bir sürü veri toplanıyor. Sizin gene bir sorunuz da vardı. Onu tam cevaplayamadık ama orayı da atıfta bulunmuş olalım. Veri eksiğimiz var. Evet. Yani yapay zekanın bir şeyin bardak olduğunu anlayabilmesi için binlerce
farklı bardak örneğini belki yüzlerce farklı açıdan, değil mi, gördüğü milyonlarca resme ihtiyacımız var. Ki biz de öyle düşünüyoruz insan olarak. Yani hiç kimse bize, bir çocuğunuzu eğittiğinizi düşünün. Bardak diye bir şey vardır. İçi boş bir camdır. İşte şöyledir falan diye tanım yapıp bardağı anlatmıyoruz. Bu bardaktır diyoruz. Çocuk bakıyor. Bununla ilgili belli bir hafıza oluşmaya başlıyor. Sonra başka bardaklar görüyor. Sonra bardak dendiğinde bir kavram oluşuyor onun için. Anlamlandırıyor. Evet, bardağı tanımla dediğimizde böyle bir tanım yapamaz yani belki baktığınızda, ama bizim bilinç kavramımız ve bilgiye giden yolumuz, kavramlara giden, o kavramsal dünyamıza giden şey belki simgeler ve sembollerle ortaya çıkıyor ve o semboller ve simgeleri de gerçek dünyadan topluyoruz. O yüzden rüya düşünülmez görülür, rüya gördük deriz falan. Yani orada birazdan belki sorunuz gelirse onları da cevaplarız, o kavramları. Ama Neuralink'in gitmeye çalıştığı nokta işte, veya bu Brain Computer Interface'lerin gitmeye çalıştığı nokta tam olarak bunlar. Yani biz evet, insanın yazdığı şeyleri anlayabiliyoruz bilgisayarla, anlamlandırabiliyoruz. Bir yere kadar taşıyabiliyoruz kavramları, kelimeleri. Evet, görsel bazı şeyleri işleyebiliyoruz. Imitation game dediğimiz, yani kopya, taklit oyununu oynayabiliyoruz. İnsanın dışarıya sızan bilgilerini alıp nerede nasıl karar vereceğini tahmin edebiliyoruz. Pazarlamada, satışta, şirket yönetiminde, neyse. Çünkü siz belli kararlarla bir geçmişiniz var. Onları ben toplayıp bir sonraki kararı nasıl vereceğinizi tahmin edebilirim. Bunları yapabiliyoruz. Şimdi bir sonraki aşama ne? Beynin içine girip oradaki olan mekaniği çözmek, sistemi çözmek ve insan düşüncesiyle ilgili bir seviye daha atlamak. Orada daha kognitif becerileri elde etmek. Ondan sonra da işte acaba yapabilir miyiz ki bütün beyinsel fonksiyonları bir makineye yaptırmak, veya bir makinenin bütün beyinsel fonksiyonları yapan bir şey, ne olduğu henüz tanımsız bir şey üretmesi mümkün olabilir mi? Bu kavramlar çok tartışılıyor günümüzde. Vallahi hocam, bunlar şimdi insan kopyalamaktır vesairedir. Hani genetik çalışmalarla daha çok duyduğumuz şeylerdi ama galiba bu işi ilk başta biz teknolojik tarafta çözeceğiz gibi görünüyor. Yani insan beyni kopyalamaktan, yani dijital ortama aktarılmasından falan bahsediyoruz. Bambaşka bir noktaya gidiyor o zaman olay. Tabii siz anlattıkça benim sorasım gelen birçok sorular da oluyor ama vaktimiz de çok fazla kalmadı. O yüzden kısaca hızlı cevaplamanızı rica edeceğim 3 tane izleyici sorusu var. Onlara geçmiş olayım. Bir izleyicimiz demiş ki ve hem Gemini'nin hem de ChatGPT'nin ikisinin birden merak ettiği bir soru. Yapay zekanın ileride bilinci olur mu? Olursa ona insan gibi haklar verilir mi? Yani insan hakları gibi yapay zeka hakları da verilir mi? Bunu izleyiciler de merak etmiş, yapay zekalar da merak etti hocam. Siz de konunun uzmanı olarak kısaca cevabını rica edeyim. Ya şöyle, tabii zor bir soru, şöyle zor bir soru. Bilinç kelimesinin tanımı çok net değil. Evet. Ben mesela genelde bana bunu soran kişilere bir sorarım, bilinçle neyi kastediyorsunuz diye. Farklı farklı tanımlar yapanlar oldu yani. Ve o tanımına göre cevap vermeyi tercih ediyorum. Bana bilinç nedir diye soruyorsanız ben şöyle kısa yani bir dakikada tanımlamam gerekirse şöyle tanımlıyorum. İnsanın bir iç dünyası var, bir de dış dünyası var. Şimdi bizim mesela dış dünyada fizik kuralları çalışıyor. Yer çekimi var, şimşek çakıyor, elektrik iletiliyor ve insan olması da çalışan bir dünya. İç dünyamızda ise kendi mekaniklerimiz var. Nedir işte? Matematik mesela, değil mi? Matematikle fizik bambaşka dünyalar. Mesela biz matematikte ilkokul çocuğuna 2 eşittir 2'yi öğretebiliyoruz. Eşitlik diye bir kavram var. Bir şeylerin eşit olması. Kopyasını yapabiliyoruz. Bir resim çekiyorsunuz dijitalde. Milyonlarca kopyasını üretebiliyorsunuz. Birebir aynı bu resimler. Ama gerçek dünyada bir şeyin eşit olması söz konusu değil. 2 kalem alın, 2 tane sandalye alın, eşit değiller bunlar. Denk olabilir ama mikron eşitlik, düzeyinde evet. Ya ısısı ya rengi bir şeyleri farklı yani. Evet. Gerçek dünya eşitlik kavramıyla çalışmıyor. Ama biz kendi hayal dünya veya kendi hayal dünyamızda bir resmi silebiliyoruz, yok edebiliyoruz. Ama gerçek dünya hiçbir şey yok olmaz. Termodinamiğin temel kuralı işte dönüşür. Değil mi? Isıya dönüşür, enerjiye dönüşür, başka bir maddeye dönüşür. Dolayısıyla bizim iç dünyamızdaki çalışan mekanikle, sistemle dış dünyanın sistemi farklı. Ve iç dünyamızda bir algı dünyamız var. Biz gerçek dünyada mesela işte diyelim burada resimler var, değil mi? Bir resim çekilmiş, konulmuş. Atatürk'ün resmi. Gerçek dünyadaki resimle, gerçek dünyadaki varlıkla bizim için ifade eden şey aynı değil. Biz iç dünyamızdaki yansımasını bunun çekip koyuyoruz kendimize. Hatta herkese göre değişebilir. Herkese göre değişebilir. Baktığında başka şeyler çıkabilir. Şimdi bütün bunları analiz ettiğimizde biz iç dünyamızla dış dünyamız arasında bir köprü kurmak zorundayız. Oradan algıladığımız şeyler bu köprüyle geçiyor. Bu işte kelimeler, simgeler, görseller, işte basit bir tane tek bir çizgi çizin şöyle. Herkes için bambaşka anlamlar gelir. Kimi L harfi der, kimi bir der, kimi işte elif der. Bir sürü şey çıkartabilirsiniz değil mi oradan? Ama bu herkesin de önceliği de farklı burada. Yaşamış olduğu tecrübe de farklı. İşte o köprü bizim yaşadıklarımızla birlikte şekillenmeye başlıyor. Yani bir şey görüyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ya ben küçükken geldi birisi bana yardım etti.
Düşmüştüm. Benim elimden tuttu kaldırdı. Kim bu? İşte 30 yaşlarında kadın. İşte sarışın, kumral neyse yani bir şeyi var. Mavi gözlü, siyah gözlü neyse. Onu şekillendiriyorsunuz. Sonra bir daha hayatınızda biri yardım ediyor. Bir daha yardım ediyor. Sonra diyorsunuz ki ya şu fenotipteki, şu tipteki insanlar iyidir. Niye? Onu yaşamışsınız siz. Onunla ilgili bir tecrübeniz var. Sizin o köprünüz, yani iç dünyanızla dış dünyanız arasındaki köprünüz öyle şekillenmeye başlıyor. Başka birinin bambaşka bir şekilde şekillenmeye başlıyor. Yaşadığınız tecrübelerle ilgili bunlar. Ve o köprü bizim bilinç dediğimiz şey haline gelmeye başlıyor. Biz ona bakabiliyoruz, analiz edebiliyoruz. Yani sizin bir şeyler hakkında nasıl düşündüğünüz, yaşadığınız tecrübelerden, hani psikolojide de vardır ya, çocukluğunuzda yine de şunu yaşayalım, bir travma yaşarsınız, o analiz edilir falan. Niye? Çünkü o yaşanan şeyler iz bırakmış. Ve o bilinci anlayabiliyoruz. Şimdi kendim dediğim, öz diyor. Azeriler kendi diye bir kelime yok. Orada öz diyorlar. Özüm geldim, özüm yaptım falan diyor. Mesela o özünüz veya kendiniz bence hiçbir zaman göremeyeceğimiz ve analiz edemeyeceğimiz bir şey. Çünkü görüp analiz ettiğimizde o zaman görüp analiz eden başka bir şeyden bahsetmemiz lazım. Yani o kendim, özüm, bilincime, o aradaki köprüye bakabilir, onu analiz edebilir, düşünebilir. Ben şurada şöyle yaptım çünkü şöyle bir şey vardı. Burada bunu düşündüm, burada bunu... Bunlar o bilinç dediğimiz şey. Şimdi bu bilinç dediğimiz şeyde... Öz farkındalık. Kendinin farkında olmak. Evet, kendinizin farkında. Ama o kendim nedir, ben neyim sorusu bence daha derinlerde gizli bir şey. Bilinçten daha derinlerde bir şey. Bilinç biraz daha dış dünya ile iç dünya arasında bir köprü görevi görüyor. Orada işte zaman içinde çizgiler kalıyor, izler kalıyor ve onları biz analiz edebiliyoruz. Psikoloji de bunun üstünden çalışabiliyor. Analitik psikoloji, işte Jung'un o arketipleri vesaireler, toplumsal bilinçaltının oluşması falan hepsi bunlarla bağlantılanabilir. Ve o bağlantılamayla birlikte biz bu bilinci dış dünyaya yansıyan kısmıyla yapay zeka ile analiz edip onu taklit edebiliyoruz. Çünkü sizin yaşamış olduğunuz hikayenin bir benzerini yapay zekaya da yaşatabiliyoruz. İşte mesela tıp doktoru takıyor stetoskopu, öksür diyor, dinliyor, orada bir şey duyuyor. O duyduğu şeye göre bir teşhis koyup ilaç yazıyor. Şimdi bunun aynısını biz milyonlarca öksürme vakasını yapay zekaya bir saniyede yüklediğimizde yapay zeka da yapabiliyor. Tabii. Öğrenebiliyor. Veya işte sizin satın alma davranışınız yaşamış olduğunuz bir şeyden dolayı. Güzel algınız. Mesela bakıyorsunuz tarihe, işte güzellik yarışmalarının sonucuna bakın. O bile tarih içinde çok değişmiş değil mi? Güzellik kavramı değişiyor. Niye? O yaşadığınız dünya ve çevrenizden sizin içinize yansıyan neyse içinizden dışarıya da o yansıyor. Dolayısıyla o çok etkili bir şey yani kendiniz denilen kavram. Yoksa böyle bir tamamen objektif, dış dünyadan bağımsız bir kendi kavramını biz görebilsek, analiz edebilsek orada başka şeyler konuşacağız. Bilinç dediğimiz şey o değil. Bilinç kesinlikle dış dünyaya ve iç dünyaya da aynı anda bağlı olan bir şey. Orayı iki boyutlu görmek lazım ve onu analiz etmek. İşte yapay zeka da bunu dışarıya yansıyan bilgileri toplayarak kopyalayıp analiz edebiliyor. Sizin bilincinize özel, sizinle ilgili bir yapay zekanın kopyasını yapabiliyoruz. Yapılabiliyor ki bunun uygulamaları var. Ama şunu soruyorsak, o bilincin daha derininde bir kendi kavramı var ya, insan kavramı. O nedir? Onunla ilgili bende cevap yok. Yani onu çünkü zaten hiçbir zaman göremeyeceğimizi ben tahmin ediyorum. Çünkü gördüğümüz anda gene başka bir bilinç inşa etmeliyiz. O bilinç buna bakabilmeli. Hani bakmak, görmek dediğiniz fiil bir obje, bir de yani bir öznesi, bir de nesnesi var ya görmenin. Ben bunu görüyorum. O zaman bu var, bir de ben varım. Kendim dediğimde ben kendime bakıyorsam ona bakan başka bir şey olacak. Bu sefer onun olduğunu tartışacağız. Evet. Bu böyle sonsuza kadar gidecek bir şey. İşte o bakan özne hiçbir zaman bence bizim konuşamayacağımız, analiz edemeyeceğimiz, tanımlayamayacağımız bir varlık. O nereden geliyor? İçimizde işte bir tanrı tozu mudur, bir yıldız tozu mudur? Neyse yani bir şey var. Ve onu bilmediğimiz o varlık hep kalacak bence. Bir gizem olacak insanda. Hiçbir zaman çözemediğimiz. Şimdi yeni çalışmalar var tabii. Beynin içinde mesela böyle acaba kuantum seviyesi dönüşümler oluyor mu? Yani çünkü kuantum fiziğiyle bazı noktaları açıklamamız ve ona dolayısıyla acaba beyin dediğimiz organın içinde böyle fiziksel tepkimeler, dönüşümler oluyor mu filan? Bunlar tartışılıyor. Belki oralarda bazı açılımlar yakalanırsa bir şeyler konuşabiliriz. Ama şu anki bilgilerimizle veya benim kendi kişisel bilgimle diyelim ki bilinci böyle tanımlamak ve bunun kopyalanabilirliğini görmek, en azından dış dünyaya bakan yüzünün bir şekilde analiz edilmesi ve bununla ilgili işlemler yapıldığını görmek mümkün. Söylemek mümkün. Bu anlamda bir diyelim ki sekreter, bir şirket yöneticisi veya bir devlet yöneticisinin bütün geçmişi, hikayesi analiz edilip bir kopyasının yapılması mümkün. Onun kendisine ait bir bilinci olacak mı? Bilinci az önce tanımladığım şekildeyse evet onun da olacak.
Ama onun bir özü olacak mı, kendisi olacak mı sorusu, onu tanımlayamadığımız O için problem var. bende net değil ve hiçbir zaman da net olacağını en azından bu bilgi seviyesiyle zannetmiyorum. Evet. Tabii hocam bu konular hem felsefi tarafı, Hı hem hı. teolojik tarafı, hem spekülatif tarafı o kadar çok tartışılıyor ki şimdi belki 2 saat sırf sadece bu soru üzerine bile Evet, sizinle kısaltmaya konuşabilirdik çalıştım. ama Umarım olabildiğince ulaşabilmişizdir. kısaltmaya Evet. çalışıyoruz tabii. İkinci soru şu hocam. Bu spekülatif bir soru. Yapay zeka bir sistem açığı bulursa, bulduğunu belli etmeden yıllarca veri toplayıp sonrasında da insanlığı en zayıf yönünden vurmaz mı? Eğer böyle bir şey mümkünse şu an yapmadığını nereden biliyoruz? Yani yapay zekanın kendi kendine arka planda gizli planlar kurup bize de bunu çaktırmadığı, hatta kendisini inşa edenlere de bunu çaktırmadığı noktasında bir tabloyla karşılaşabilir miyiz? Şu an o aşamada olup olmadığını nereden bilebiliriz? Şöyle burada bir şeyi netleştirmemiz lazım. Teknoloji dediğimiz kelime ne demek teknoloji? Kelime anlamı ne yani? Tanımı nereden geliyor? Teknolojinin etimolojisine baktığınızda tekne kökünden geliyor. Alet demek. Loji işte bilim, alet bilimi. Yani bu bir alettir. Bugün gördüğünüz en kompleks yapay zeka da bir alettir. İşte gördüğünüz baltada, çekiç de birer alettir. Aslında arada bir fark yok. Şimdi teknoloji için şöyle bir kural var. Siz bir amaç vermelisiniz ona. Yani elinizde çekiç varsa o çekicin bir amacı olmalı. Bir şeyde kullanacaksınız. Sadece elinde çekiç tutmak da bir amaç olabilir. Onun da bir çivi çakmak da amaç olabilir. Şimdi yapay zekada bu sorunuzun cevabı verilen amaç nedir? Amaç fonksiyonunu iyi tanımlamak lazım. Amaç şayet mesela insanlığı yönet dedik. Ve nasıl istiyorsan öyle yönet dedik. Ve yani hiçbir yerinde de müdahale etmedik. Bir kere o yapay zekayı inşa ettik. Mimarisini yaptık ve sonra kendi başına bıraktık. Kendi yolculuğuna bıraktık. O yolculukta her şey başımıza gelebilir artık. Çünkü bakın amaç fonksiyonu, yani siz bir alet tanımlıyorsunuz ve o alete bir amaç vermiyorsunuz. Hocam amaç versek de, hatta şimdi tabii siz çok daha iyi biliyorsunuz, işte kurallar koyuluyor, belli işte etik değerler verilmeye çalışılıyor vesaire. Ama onları aşabilir, yani o kadar kompleks düşünmeye şey yapmış ki yani onların bile belki çevresinden dolaşabilecek Ne bir açık bir yapacak nokta dolaşıp? mesela. Gene başka bir amaca hizmet edecek. Yani Evet. bir amaç hep olmalı. Şimdi bu amacın niteliği de, yani biz sonuçta çok niteliksiz amaçlar verebiliriz. Böyle hikayeler var. İşte bir ataç fabrikası yapılıyor. Adamın amacı ataç üretimini arttırmak. Böyle bir fonksiyon veriyorlar. Ataç üretimini arttırmak için satışını arttırması gerekiyor. Satacak. İşte müşteri buluyor, satışlarıyla uğraşıyor filan. Bir müddet sonra her yeri ataça dönüştürmeye başlıyor. Demir kalmıyor. İnsanların kanındaki demire kadar filan böyle insanları öldürüp onları da ataça dönüştüren filan bir fabrikaya doğru gidiyor. Şimdi bakın, niteliksiz bir amaç verilmiş, değil mi? Yani veya hikaye abartılmış. Nasıl isterseniz öyle şey yapalım. Ama amacın ne kadar nitelikli olduğu da insanın niteliğiyle ilgili bir şey. Yani onu görmemiz lazım. Biz şu anda insan olarak bir amaç tanımlıyoruz. Bu tanımladığımız amaç ne? Bizim insanlık olarak geldiğimiz noktadaki kendi niteliğimizle ilgili. O amacın niteliği de onunla ilgili bir şey. Mesela hukukla ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Gelsin kanun yapsın diyoruz yapay zeka. Ama yaptığı kanunun kalitesi bizim hukuk birikimimiz, bugüne kadar getirdiğimiz o insanlar arasındaki iletişimle ilgili, protokollerle ilgili, nitelikle ilgili bir şey. Onun nitelik seviyesi, insanlığımızın niteliğiyle ilgili bir şey. Biz insanlık olarak gelişmeyi durduruyorsak, biz bundan sonra hiç gelişmeyeceksek, ki bu imkansız bir şey bence, ve o nitelikte kalmasını yapay zekanın istiyorsak, böyle bir kurulu düzen içinde, bir kurulu saat gibi çalışır o yapay zeka ve biz de monoton ve tek düze bir hayata devam ederiz. Ama neyi öngörüyorum ben? İnsanlık gelişmeye devam edecek. İnsanlığın niteliği de artacak. Nitelik arttıkça amaç nitelikleri de artacak. Ve amaç nitelikleriyle birlikte yapay zeka da artacak. Ve o yapay zeka her zaman için bir alet seviyesinde, o amaca hizmet eden bir alet seviyesinde kalacak. Ve bizim amaç fonksiyonumuz, amaçla ilgili niteliğimiz, görgümüz, bilgimiz daha yüksek olacağı için ondan hep bizim kontrolümüze muhtaç olan ve hep bizimle birlikte gelişen bir yapay zeka teknolojisi öngörmek mümkün. En azından benim algım, kurgum bu yönde. Evet. Bununla ilgili de daha çok sorular olabilir ama Tabii çok şey yine kısa kesmek durumundayım. Hocam, üçüncü soru. Bu soruyu aslında ben çok bilmiyorum. Hani nasıl bir işleyişi var ama şöyle demiş bir izleyicimiz. Yapay zeka bir algoritma üzerine mi çalışır? Yoksa insan beyni gibi nöronlar arası bağlantı kurarak mı kendini geliştirir? Gibi bir soru sormuş. Hakikaten böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Tamamen doğaçlama. İkisi de doğru. Şimdi şöyle toplayalım olayı. Yapay zeka genel bir çatı. Bu arada nereden geliyor onu da anlatalım. Yapay zeka bilgisayar bilimlerinden çıkmış bir çalışma alanıdır. Bilgisayar bilimleri matematikten
matematik mantıktan, mantık da felsefeden çıkmıştır ve insanla var olur. Bizim bütün bildiğimiz bilgiler iki tane kaynağa dayanır. Biri doğa, biri de bir insandır. Mesela işte fizik, kimya, istatistik vesaire bunlar doğayla var olan şeyler. Doğa olmasa biz gözlem yapamasak olmayacaktı. Ama sayılar, bankacılık, para vesaire insanlar. Bunlar insan olmasa sayı diye bir şey yok. Yani sayı bizim kendi kabul dünyamızda olan bir şey. Dolayısıyla matematik, bilgisayar insanla var olabilen bir şey. Cep telefonu insan olmasa olmayacak. Ve bilgisayar bilimleri de bu dizgede baktığınızda yapay zekanın atası, onun çıktığı bilgisayarla var olan bir şey. Şimdi yapay zekanın altında bir sürü çalışma alanı var. Onlardan bir tanesi makine öğrenmesi. Başka alanlar da var. Makine öğrenmesinin bir alt alanı da, onun da bir sürü alanı var. Bir alt alanı da derin öğrenme veya yapay sinir ağları dediğimiz alan. Yapay sinir ağları nöronlar üstünden çalışıyor. Yani gerçek beyindeki bizim bilebildiğimiz kadarıyla tabii orada gözlem yapılmış sinapsisler, nöronlar var. Yani orayı taklit ediyor. Evet, gerçekten. orayı taklit ediyor. Ve gerçekte bir nöron nasıl çalışıyor? İşte üstünde bir aktivasyon fonksiyonu var. Üstünde yükler birikiyor, elektrik yükleri. Onunla birlikte nöron bir ateşleme yapıyor. Sinapsisler üstüne onları iletiliyor filan. Ve öğrenme dediğimiz şey orada izler bırakarak, diyelim yapay sinir ağını düşünün. Bir sürü nöronların bağlı olduğu bir ağ düşünün. Orada bazı nöronlar böyle ateşlenerek izler bırakıyor ve o bırakılan izler öğrenme olarak kalıcı kaydediliyor. Daha sonra onlar daha hızlı ateşleniyor. Bir şey sorduğunuzda onların üstüne ateşlemek daha kolay oluyor. O izlerin üstünden değil. Ama bu yapay sinir ağı dediğimiz nöronlar neyle bilgisayarda işleniyor derseniz, onlar da üstünde basit toplama operatörleri, çarpma operatörleri gibi operatörlere dönüştürülüyor. Yani günün sonunda bizim bütün yapay sinir ağını modellediğimiz ve bilgisayarda çalıştırdığımız şeyde toplama, çarpma gibi operatörlerle çalışıyor. Ki bakın bu bir yapay sinir ağının çalışma şekli. Bir de yapay sinir ağı olmayan, dediğim gibi makine öğrenmesinin altında, daha üstte yapay zekanın altında bir sürü çalışma alanları var. Oralarda zaten nörondan falan hiç bahsetmiyoruz. Tamamen çarpma, toplama gibi basit operatörler. Ki bilgisayar işlemcisi dediğiniz işlemci de günün sonunda daha kompleks operatörler yapılıyordu zaman kazanmak için. Basit bir toplama ve büyüktür operatörüne dönüştürülebilir. Yani bildiğiniz lojik'teki, mantıktaki büyüktür var ya, A büyüktür B gibi bir soru. Buradan eşitsizliği, eşitliği, küçüktür operatörü falan diğer bütün operatörleri inşa edebiliyorsunuz. Veya işte toplama. Toplama operatörünüz varsa elinizde çıkartmayı, çarpmayı, bölmeyi, karekök almayı falan hepsini inşa edebilirsiniz. Aslında matematiğimiz bu iki tane temel operatöre indirgenebiliyor. Ve bu operatörler üstünden çalışır bütün işlemcilerde, CPU'larda. Yani cep telefonunun üstündeki de, bilgisayarın üstündeki işlemci de, merkezi işlem birimi dediğimiz Central Processing Unit, bu basit operatörler üstünden çalışır. Ve sorudaki sorunun net cevabı, evet biz her şeyi matematiğimizde ve matematiğimizin el verdiği, izin verdiği seviyede yapıyoruz. Ha, burada gelişmeler var. Mesela matematik kavramının altına baktığınızda önce aritmetik var, değil mi? Sayılar ve basit operatörler, 4 işlemler var. 1 sıfırlar var. Sonra aritmetikten sonra cebir geliyor. House of Wisdom, yani o Darül Hikme Bağdat'ta, değil mi? Ne bulmuşlar? 700'lerde, 800'lerde cebiri bulmuşlar. Nedir cebir? Denklemler, x'ler, y'ler, x kareler, y fonksiyonlar. Niye cebir deniyor? Mecbur çünkü onu yapmaya. Yani mesela işte bir robota siz yüklüyorsunuz. Robotu, ilk programladığımız robotlar ayağını nasıl atacak, elini nasıl atacak çok kompleks hesaplamalarla veriliyordu robota. Onları yapıyordu. Ve ne verirseniz onu yapmak zorundaydı. Duruma göre değişen bir şey falan yok. Ve fonksiyonlar da öyle çalışır. F5'e 5 verdiğinizde hep aynı sonuç çıkar. 6 verdiğinizde hep her 6 verdiğinizde aynı sonuç çıkar. Dolayısıyla öyle çalışıyordu. Sonra işte 1700'lere geliyoruz, kalkülüs var. Değil mi? Bakın matematikte gelişme, aritmetik cebir, şimdi kalkülüs. Kalkülüste ne var? Değişimin matematiği. Türev, integral, limit vesaire, değil mi? Diferansiyel denklemler hep burada var. Orada değişim var. Değişime göre bir matematik var. Yani ne yapıyorsunuz? Mesela işte görmüşsünüzdür, bazı robotlar var. Ayakta duramıyor ilk başta. Düşe kalka bir müddet sonra tekme atsanız bile dengesini kuracak seviyeye geliyor. Niye? Çünkü ilk düşmesiyle ikinci düşmesi arasındaki farka bakıyor. Değişim. O değişime göre yeni bir denklem yazıyor. Kendisi o matematiği inşa ediyor. Ve bakın o da matematik. Ve onlar da toplama çıkartma operatörlerine, basit büyüktür işlemlerine dönüştürülüyor. Ama bizim o 1700'lerdeki matematiğimiz bilgisayar bilimlerine 2017'lerde geldi. Reinforcement learning olarak. Ve ne oldu? Aslında büyük gelişme orada yaşandı. Artık bilgisayarlar öğrenirken insanı bypass ediyor. Yani eskiden biz yer çekimini ölçüyorduk, anlıyorduk ne olduğunu, robota onu yüklüyorduk. Evet. Bak ayağını adım atarken başın şu açıyla duracak ki ağırlık merkezin burada olsun, devrilme diye biz onu yüklüyorduk. Adımını Şimdi kendi öğreniyor. Şimdi kendi düşe kalka direkt doğadan öğreniyor ve insanı bypass eden bir yapımız var. O matematik ne oldu? O değişimin matematiği şimdi hayatımıza girdi, bilgisayar bilimlerine girdi. Bu böyle devam edecek. Yani bilgisayar bilimlerinin matematikten beslenmesi hep devam edecek ve yapabileceğimiz şeyler matematikteki bilgimiz de sınırlı.
Yani şöyle bir şey yok. Biz bilgisayar bilimlerinde matematikte olmayan bir şey icat edeceğiz. Onun ötesine gelir. O hep onun alt kümesi olarak kalacak ve yapay zeka hep bilgisayar bilimlerinin alt kümesi olarak kalacak. Ve işte derin öğrenme hep onun alt kümesi. Bu değişmez ve felsefenin alt kümesi hepsi. İnsanın düşünebildiği, ulaşabildiği, algı dünyasına girebilenlerle limitli yapabileceğimiz her şey. Evet. Dolayısıyla o sorunun cevabı evet, hem nöronlardır ama nöronların da ne olduğuna bakacak olursanız bilgisayardaki modellemesi olarak, evet, o da bir basit operatördür. Bugünlerde yeni gelişmeler var. Biz gerçek bir sinir hücresini, gerçek organik biyolojik bir sinir hücresini bir işlemciye dönüştürebilir miyiz? Bir CPU, yani o şu anda silikon, germanyum neyse işte o materyalden yapılan işlemci dediğimiz, CPU dediğimiz şeyin bir kopyasını biyolojik varlıklar üstünden yapabilir miyiz? Bunlar tartışılıyor. Veya işte kuantum işlemcileri, daha böyle atom altı işlemciler yapılabilir mi? Bunlar tartışılıyor. Oralardaki gelişmelerle birlikte belki bu bildiğimiz klasik matematiğin dışına çıkıp başka bir matematiğe geçeceğiz. Hocam bambaşka bir nokta konusu. Evet, Yani upuzun bir konu, araya da girmeyelim. Benim işte önceki eğitim hayatımda öğrendiğim işte makine dili vardı. Bir ve sıfırdı bunlar. İşte insan ona göre bir makine kodlaması yapıyordu. Üstüne bir yazılım inşa ediliyordu falan. Şimdi olay daha bambaşka bir noktaya gitti. Artık kuantum işlemcileri konuşuyoruz. İşte sizin biraz önce anlattığınız bambaşka matematiksel işlemler vesaire. Hakikaten sanıyorum artık insan bypass olacak. Yani bana biraz biz tembeliz. O geliyor. işi birileri yapsın istiyoruz. O yüzden bypass etmeye çoktan gönüllüyüz Evet. zaten. Hocam ağzınıza sağlık. Yani hakikaten hem çok keyifli bir program oldu benim için. Hem de siz anlattıkça yeni sorular oluşmaya başladı kafamda ama bütün bunları konuşmak tabii bambaşka bir tablo. Eğer fırsatımız olursa, siz de müsait olursanız önümüzdeki aylarda belki başka bir yayın daha yapmaya çalışırız. Tekrardan ağzınıza sağlık diyeyim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel bir şey oldu. Umarım açılımlar olur. Umarım dinleyiciler için faydası olur. Bu fırsat için de size ve ekibe, burada tabii kamera arkasında da arkadaşlar sağ olsunlar çalışıyorlar. Teşekkür ediyorum. Kanalınızın da ben çok değerli olduğunu gelmeden önce inceledim. Diğer videolara da mutlaka göz atsın izleyen arkadaşlar deyip teşekkür ederek sonlandırayım. Buyurun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, bugün yapay zekayı birçok farklı alanıyla, tabii bir saatin içerisinde sıkıştırabildiğimiz kadar, yani hoca 90'lardan beri bu çalışmaların içinde, şimdi bıraksak ve vakti olsa günlerce anlatır ama yapabildiğimiz kadarıyla böyle kısa kısa değinerek gitmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur ve sonraki programlarda daha belki açılımlarını da yapacağımız fırsatlar doğabilir. İzlediğiniz için teşekkür edelim diyeyim. Sizin de konuyla ilgili eklemek istediğiniz şeyler, farklı sorularınız varsa muhakkak yorumlara bu konuda bekliyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.